Bir düşünün, bir bitki var ve yılın sadece belli dönemlerinde bir gün çiçek açıyor. O bir gün boyunca tozlanmazsa da bütün bir yılınız boşa gidiyor ve meyveye dönüşmüyor. Vanilyadan bahsediyorum, o nazlı orkideden. Peki bu marketlerden kolaylıkla ulaşabildiğimiz bu paketlerin içindeki ne? Bunlar ise vanilyanın yalnızca gölgesi. Hadi hazırsanız şimdi vanilyanın dünyasına yakından bakalım. Aslında her şey yeni dünyanın keşfiyle başladı. Yani Amerika'nın. 1500'lü yıllarda Amerika'yı keşif için o kıtaya ilk giden milletlerden bir tanesi de İspanyollardı. İspanyolların meşhur denizcisi Herman Cortés, Kanlı Cortés adıyla tarihte anılır. Bugün Meksika topraklarına adım attığında Aztek halkıyla tanıştı. Ve Azteklerin içtiği bir içecek onu çok şaşırtmıştı. Kakao ile ilk defa tanışıyordu. Kakao o dönemlerde acımtırak, bitter notaların çok ağır bastığı ve hatta acı biberle de tatlandırılan bir içecek olarak biliniyordu. Avrupa'da bu sayede kakaoyu tanıdı. Kakao başka bir videonun konusu. 1528 yılında İspanyolların bu yeni tanıdıkları meyve aslında onların daha önceden tanıdıkları baklaya çok benziyordu. Sadece bir farkla. Bakladan biraz daha küçük ve daha ince bir kabuğa sahipti. O yüzden kılıf anlamına gelen bir kelimeyi seçtiler bunu isimlendirmek için. Buna vayina ismini verdiler. Zamanla da sonra vanilyaya dönüştü. Tüm dünya İspanyolca kökenli bu kelimeyle bu bitkiyi tanımakta. Vanilya aslında orkide kökenli yani orkide menşeli bir bitkidir. Orkide kelimesinin de etimolojik açıdan kökenine bakacak olursak Yunanca'dan gelen testis anlamı taşıyan orkis kelimesinden geldiğini bilmekteyiz. Vanilya ve orkide kelimelerinin kökenlerine neden bu denli değindiğimi hikayenin ilerleyen kısmında çok daha iyi anlayacaksınız aslında. Çünkü hikaye neredeyse bu konu üzerine oturmakta. Vanilya, İspanyolların tüm Avrupa'ya tanıttığı yeni bir bitkiydi. Ve 1700'lü yıllara kadar da aslında Avrupalıların içtiği kakaoyu tatlandırmaktan başka bir işe de yaramıyordu. İlk defa 1780 yılında Fransa'da vanilyayı kakaonun dışında bir yerde yani dondurmada dondurmayı tatlandırmak için kullandılar. Avrupa'da o dönem çok talep gören, kralların sofrasını süsleyen bu yeni bitki hem aromasıyla hem kokusuyla gerçekten ilgi çekiyordu. Ve daha fazla arıza sahip olması lazımdı. O yüzden tropikal iklime sahip olan başka topraklarda da yetiştirilmeye başlandı. Tahiti gibi, Madagaskar gibi bazı yerlerde de kolonilerde bunun plantasyonu yapılmaya başlandı. Fakat bir sorun vardı. Bu bitki büyüyor, yetişiyor, çiçek açıyor ama meyveye bir türlü dönmüyordu. Bunun sebebini Avrupalıların anlaması çok uzun zaman aldı. İlk defa 1836 yılında Belçikalı bir ziraat bilimcisi Meksika'da yetiştirilen bu vanilya bitkisinin nasıl meyveye döndüğünü keşfetti. Bu nazlı bitkinin meyveye dönmesini sağlayan şey sadece Meksika'da bulunan o endemik arı türüydü. İsmi Manipola'ydı. Bu endemik arı türü başka coğrafyalarda bulunmadığı için bir türlü tozlaşma olmuyor ve vanilya meyvesine de bir türlü ulaşamıyorlardı. Avrupalılar için aslında büyüleyici olan kokusundan ve aromasından vazgeçemedikleri bu bitkiyi yetiştirmek hayalden öteye gidemeyecekti artık. Avrupalılar bu engeli aşamayacaklarını bildikleri için bu işten tam vazgeçmek üzereyken imdatlarına 12 yaşında bir çocuk koştu. Bu çocuğun ismi Edmund Albius'tu. Edmund Albius, Fransız kolonisi olan bugün Madagaskar'ın doğusunda bulunan Réunion adasında bir yerli halkın çocuğuydu aslında. Ve kendi topraklarında köle olarak görev yapmaktaydı. O dönemlerde Fransızların vanilya ekimiyle ilgilendikleri bir bahçede çalışıyordu. Ve vanilya bitkisinin yapısı çok dikkatini çekmişti. İyice eğilip baktığında hem dişi hem erkek organının bulunduğunu, aradaki zarı tırnağıyla kaldırarak elle döllenmeyi sağlayabileceğini keşfeden bir çocuktu bu aslında. Ziraatte de, vanilya tarihinde de büyük bir devrim yaratmıştı. Peki zirai açıdan devrim yaratan bu buluşun sahibi Edmund Albius ödüllendirildi mi dersiniz? Önce kölelikten azat edildi. Daha sonra 5 yıl sonra ise bir hırsızlık suçlamasıyla tekrar hapse atıldı. Ve ömrünün büyük bir kısmı yine kölelik kamplarında geçti. 51 yaşında ise hayata gözlerini yumdu. Edmund Albius'un bulduğu bu yeni keşif aslında Avrupalıları vanilyaya ulaşma noktasında bir nebze de olsa rahatlatmıştı. Fakat her şey bitmiş değildi. Çünkü ciddi bir iş yükü istiyordu bu yeni yöntem.
1 kilo vanilyaya ulaşabilmek için tam 600 çiçeğin elle döllenmesi gerekiyordu. Ki bu gerçekten zor ve emek isteyen bir işti. Eğer sadece yılın Nisan ve Mayıs aylarında açan bir çiçekten bahsediyorsak ve bunun sadece bir gün boyunca açık kaldığını düşünecek olursak, bu çiçeklerin elle bir gün içerisinde döllenmesi için harcanan çabayı lütfen siz hayal edin. Vanilya bitkisini yakından tanıyanlar bilirler ki vanilya doğanın belki de en nazlı meyvelerinden bir tanesidir. Yetiştiriciliği oldukça zordur. Sebebine gelecek olursak sadece Nisan ve Mayıs aylarında çiçek açar. Ve bir gün süreyle bu çiçek açık kalır. Döllenmesi ise bu bir günlük sürenin ilk 10 saatinde gerçekleşmesi gerekir. Eğer daha sonra Meksika'da da olsa, Melipona arısı aracılığıyla da olsa ilk 10 saatin dışında eğer döllenme gerçekleşiyorsa meyveye yine dönüşmeyecektir. İşte bugün sütlaç, muhallebi, kazandibi gibi Türk mutfağının önemli örneklerinden aslında Fransızların krem brûlesine, İtalyanların panna cottasından İspanyolların flan çeşitlerine kadar birçok pastacılık ürünün başrolünde yer alan vanilya bitkisi, meyveye döndükten sonra 6 ay içerisinde hasatı gerçekleştirilirdi. Daha sonra ise 2 aylık bir fermantasyon sürecine tabi tutulur ve kurutularak bugün bildiğimiz o vanilya çubukları elde edilirdi. Bu vanilya çubuklarını gıda sanayinde direkt olarak kullanmaktan ziyade genellikle vanilya özü halinde ya da şeker kavanozu içerisinde belli bir süre vanilya çubuklarını bekletmek suretiyle elde ettiğimiz vanilya şekeri halinde kullanmayı daha çok tercih ediyoruz. Peki bu kadar zor yetiştirilen ve çok nadir bulunan, bugün safrandan sonra en pahalı ikinci baharat olan vanilyaya biz nasıl oluyor da bütün marketlerde çok kolaylıkla ulaşabiliyoruz? Yoksa kandırılıyor muyuz acaba? Bugün gofretten meşrubata, alkollü içkilerden kozmetik ürünlerine, hatta temizlik malzemelerine kadar, kahveye kadar, şu anda benim aklıma gelmeyen binlerce üründe vanilya kullanıldığını düşünecek olursak, peki bu arz talep dengesi nasıl sağlanıyor? Vanilya içerisinde 200'ü aşkın tat ve aroma verici bileşen ihtiva etmekte. Bunların içerisinde en baskın olanı ise vanilin isminde bir bileşen. Vanilini ilk defa vanilyadan ayrıştırmayı başaran kişi Gobli isminde, Theodor Gobli isminde bir kimyager. Yıl 1858. 1874 yılında ise 2 Alman kimyager aslında vanilya üretiminde ve ticaretinde çığır açan yeni bir keşfe imza attılar. Artık vanilya bitkisine gerek kalmadan vanilya aromasına sahip olabilecek duruma geldik. Nasıl mı? Artık çam ağacı kabuğu, kağıt hamuru ve karanfilden de vanilin elde edebiliyorduk. Yani vanilya bitkisine ulaşmadan, onu yetiştirmeden artık vanilya aromasına ulaşmak çok kolaydı. Bu 2 Alman kimyagerin bulmuş olduğu yeni yöntem aslında vanilya talebini bir nebze de olsa karşılamıştı. Ama özellikle günümüzde bu talebi karşılamak için yepyeni yöntemler gerekliydi. Yarı sentetik yolla elde edilen vanilin de bizim imdadımıza koşmuyordu. O yüzden günümüzde özellikle bu marketlerde üzerinde vanilin yazan paketlerden aldığınız şeyin doğal vanilya ile hiçbir alakası olmadığının herhalde siz de artık farkındasınız. Yani vanilini tamamen petrokimyasal ürünlerle ve kimyasal sentezleme yöntemiyle elde ediyoruz artık. Bu marketlerde çok kolaylıkla ulaşabildiğimiz paketlerin içerisindeki de vanilya bitkisiyle hiç alakası olmayan ama aynı aromaya sahip sentetik vanilindir. Gördüğünüz gibi marketlerdeki o küçük paketlerle tropikal ormanların derinlerinde yetişen ve sadece bir gün çiçek açan o bitki arasında dağlar kadar fark var. Birisi sadece laboratuvarda üretilmiş bir tat iken bir diğeri binlerce yıllık emek ve hikaye barındırıyor. Peki siz hangisini tercih edersiniz? Eğer bu yolculuğu benimle keyifle dinlediyseniz kanala abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Çünkü anlatacak daha çok tatlı hikayelerimiz var. Hoşça kalın.